Sweet karakterinin ne kadar inatçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle oyunun ilk başlarında sürekli mahalle, çete diye başımızın etini yiyordu. Ardından Tenpenny'nin kurduğu tuzak neticesinde Sweet hapse giriyordu. CJ ise Angel Pine'a Tenpenny'nin kirli işlerini yapması için bırakılıyordu. Peki Sweet karakteri oyunun sonuna yaklaştığımızda CJ'in teklifini kabul edip Rose Street'e dönmeseydi ne olurdu? Bugün bu konuyu sizlerle birlikte konuşacağız, teoriler üreteceğiz. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Sweet karakteri oyun içerisinde en tutucu karakterlerden bir tanesi. Tabii ki de çete anlamında, din anlamında değil. Sweet karakteri çetesini sürekli olarak kontrol altında tutmakta, ondan vazgeçmemekte ve sürekli olarak değişimlere kapalı olarak ilerlemek isteyen bir karakter. Hatta Rose Street çetesinin çökmesi de Big Smoke ve Ryder'ın ihaneti de buna bağlı. Kısaca açıklayalım. Big Smoke ve Ryder artık çetenin yorulduğunu, tükenme noktasına geldiğini görüyorlar ve Tenpenny ile bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmaya göre de Rose Street çetesi de madde ticareti yapmaya başlayacak. Ama Sweet buna tamamen karşı. Belki de haklı. Belki de gerçekten haklı. Çünkü madde dediğimiz şey her zaman kötüdür. Sweet bunu reddediyor ve asla mahallesine madde girmesini istemiyor. Bundan sonra da Tenpenny artık Big Smoke ve Ryder'a Sweet'in öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Başarısız bir Green Sabre suikastinin ardından CJ şehre geliyor ve tekrardan abisiyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte çeteyi yükselteceklerine inanıyorlar. Ancak her ne kadar iyiye doğru gitseler de Sweet'in dikkatsiz hareketleri ve fazla heyecanlı tavırları yüzünden Tenpenny'nin tuzağına düşüyorlar ve iki kardeş ayrı düşüyor. Bundan sonra da Sweet'in zaten hapishanede büyük bir bunalıma girdiğini telefon konuşmalarında duyabiliyorsunuz. Artık konumuza dönebiliriz. Sweet'in nasıl bir karakter olduğunu anladık zaten. CJ büyük bir mücadele vererek önce San Fierro'da sonra Las Venturas'ta büyük iş girişimlerinde bulunuyor. Elbette bunda Wuzimu ve Caesar'ın da etkisi büyük. Ardından da abisini hapishaneden çıkarmak için Mike Torino için çalışıyor. Ve Mike Torino verdiği sözü tutup Sweet'i hapisten çıkartıyor. Sweet'i hapishaneden almaya giden CJ büyük bir şokla karşılaşıyor. Çünkü Sweet evine geri dönmek istiyor. Tekrardan Grove Street'i kurmak istiyor. Ama CJ ona bak bizim bir kumarhanemiz var. San Fierro'da bir garajımız var. Artık büyük işlerimiz var. Mahalleyi ne yapacaksın? Bırak gidelim diyor. Burada CJ'in biraz haklı olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü CJ başından beri mahalle işlerine karşıydı ve bu işlerin boka saracağını biliyordu. Artık tamamen en azından kendi çapında bir iş adamı olarak yaşamak istiyor. Ama Sweet çeteyi kurtarmakta kararlı. Şu ana kadar tüm resmi konuşmaları, tüm resmi olayları konuştuk. Yani oyunun sonunu, oyunun başlangıcındaki karakteri vesaire her şeyi konuştuk. Peki bunların tam tersi olsaydı? Sweet tamam kardeşim gidelim. Teşekkür ediyorum. Benim için bu kadar çalıştın. Hem beni hapishaneden çıkardın hem de büyük işletmeler kurdun. Gidip bunun tadına varalım daha da yükselelim deseydi ne olurdu? Arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor ki Sweet'in Las Venturas'a CJ ile birlikte gidip ardından da şehirde iş adamı olma lüksü bence yok. Çünkü Sweet karakteri başta da söylediğim gibi biraz inatçı, biraz tutucu bir karakter. Yani yapmaktan keyif aldığı veya alıştığı iş tamamen çetecilik. Kendisi bir iş adamı hüviyetine bürünebilecek bir adam değil. Eğer Las Venturas'a gitseydi bence burada büyük bir kriz çıkardı. Çünkü Sweet'in işleri idare ediş biçimi tamamen mahalle kültüründen geliyor. Yani CJ kadar ve etrafındaki insanlar kadar uyumlu bir profil değil. Şu ana kadar oyunu iyi bir şekilde anlattık. Şimdi sizden de oyunu bir hatırlamanızı istiyorum. Çünkü bu videoyu izleyen birçok kişi oyunu bitirmiş insanlar. Oyunu bir hatırlayın arkadaşlar. CJ'in çevresinde genel olarak ona hep destek çıkan, onunla birlikte ses çıkarmadan ilerleyen veya ona olumlu anlamda tavsiyeler veren karakterler vardı. Mesela CJ önce Cloud'u yenip sonrasında garaja sahip olduktan sonra işlerin boka saracağını düşünüyordu. Ama hemen ortaya Candle geldi, Caesar geldi ve kardeşim biz bu işleri toparlarız yeter ki sen çalışmaya devam et dediler. Ve gerçekten de öyle oldu. Truth karakteri ona birçok eleman buldu. Yani başlangıçta Caesar ve Candle ardından da Truth San Fierro'daki işler için ona müthiş derecede yardımcı oldu ve CJ'yi gerçekten de bir şeylere inandırdı. Yani uyumlu karakterlerdi bunlar. Bunlar da CJ'nin yanına gelip bu işler olmaz, bu işler batar vesaire demediler. Ardından karşımıza Wuzimu çıktı.
Wuzimu karakteri de CJ'ye gerçekten büyük bir dostluk besliyordu. Ona birçok iş vererek para kazanmasını sağladı. Ardından da CJ'in çok güvenilir bir adam olduğunu düşündüğü için kendisini Las Venturas'a davet etti ve kumarhanenin ortaklığını teklif etti. CJ başta da yine Las Venturas sınırları içerisinde Wuzimu'ya hizmet etti ve kumarhanenin ortağı olmayı hak etti diyebiliriz. Şimdi yine sizden Wuzimu karakterini düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Wuzimu karakteri de son derece sabırlı, zeki, öngörülü bir karakter. Yani Kahl'dan böyle bir potansiyel çıkabileceğini yavaş yavaş anlamıştı. Ama Sweet bu karakterler gibi değil, uyumlu bir karakter değil. Genel olarak CJ'nin aldığı kararlara sürekli karşı çıkan bir karakter. Bu yüzden de Sweet eğer işlerin başına geçmeye çalışsaydı veya CJ ile yönetmeye çalışsaydı bence büyük krizler çıkardı. Bu tamamen Sweet karakterinin yazılış biçimiyle alakalı. Sweet, tekrar söylüyorum, biraz daha tutucu, biraz daha mahalle kültürü olan bir insan. Ancak CJ karakteri Las Venturas'ı, hem San Fierro'yu hem de Liberty şehrini gördüğü için biraz daha ufku geniş bir karakter. Yani mahallenin dışına çıkmış bir karakter. Gerçekte de böyle değil midir? Kendi mahallenizde kalırsanız genelde ufkunuz çok açılmaz. Ama çok fazla yer gördükçe, çok fazla iş gördükçe yapabileceğiniz şeylerin potansiyeli artar. Çünkü çok fazla iş görmüşsünüzdür. Yani biraz ufkunuz açılmıştır. Benim en azından bu konudaki teorim, düşüncem böyle. Sizin aksi bir teoriniz varsa lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Burada bu konuyu konuşalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca da neredeyse her akşam canlı yayınlar yapıyorum. Bu canlı yayınlara da katılırsanız birlikte GTA oynayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.